Merhaba arkadaşlar, Aura kanalına hoş geldiniz. Bugün şu gördüğünüz kedilerle beraber güzel bir içerik çekeceğiz. Purmaçka bizim için bu kedileri içeriğimiz için sağladı. O yüzden onlara da ayrı bir teşekkür ederiz. Evcil hayvanın var mı? Kendini daha çok kedi insanı mı yoksa köpek insanı olarak mı tanımlarsın? Evcil hayvanım var, daha çok kedi insanıyım. Kedim var, neredeyse 5 yaşında. Köpek. Köpek insanı olarak hissediyorum ama kedim var evimde. Ya ben şu an fotoğrafla çok alakasız ama ben köpekçiyim yani. Evcil hayvanım yok. Olmasını isterdim de yalnız yaşadığım için köpeğim olamıyor maalesef. O yüzden yok. Bir tane kedim var. Kendimi o yüzden kedi insanı olarak tanımlamayı tercih ediyorum. En sevdiğin yemek hangisi? Birini Türk mutfağından, diğerini dünya mutfağından seçer misin? Dünya mutfağından ravioli, Türk mutfağından da fırında tavuklu patates. Adana kebap Türk mutfağından diyebilirim. Yabancı şeyden de steak diyebilirim. Bir American T-bone steak kayar. Mantı Arnavut böreği seviyorum. Mantı ve Arnavut böreği. Pizza da seviyorum. İskender ve steak. Türk mutfağından en sevdiğim yemek çok var, seçemem ama hadi ilk aklıma geleni söyleyeyim. Döner diyeyim. Dünya mutfağından öyle vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor ya dünya mutfağından. Yani yediğimiz steakler bazen güzel oluyor ama o kadar. Bugün sabah uyandığında aklına ilk gelen şey neydi? Bugün sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey son antrenmanımız vardı. Yolculuğu düşündüm, turnuvayı düşündüm, major'ı. Bunlar geldi aklıma. Antrenman programı falan. Bu da benden kaçıyor bak. Bugün ilk uyandığımda bugünün son gün olduğu, majör öncesi çıkıştaki son günümüz olduğu ve son prakları oynayacağımız ve umarım o prakların hani güzel geçeceğini vesaire tarzı, güzel bir son çalışma yapabileceğimizi vesaire düşündüm yani öyle. Daha fazla uyumak. Günün antrenmanları herhalde ya. Oynayacağımız bırakların map'i. Nerede olursan ol, sana evdeymişsin hissini veren şey nedir? Bana evdeymişim hissini veren şey yanımdaki insanlar ya. Bilgisayar oynamak. Eşim tabii çocuğum. Nerede olursam olayım evdeymişim gibi hissiyatı veren öyle bir hissiyat hiçbir şey vermiyor ya evdeymişim gibi. Yani bilmiyorum. Evimde gibi hissetmiyorum yani farklı yer, evim dışında bir yerde. Her zaman kullanmayı sevdiğim eşyalarım olabilir. Bu bir parfüm olabilir, bu bir kıyafet olabilir, bu bir herhangi bir şey işte. Kendime kişisel bana ait olan şeyler yani kısaca. E-spor olmasaydı şu an ne iş yapıyor olurdun? Hobi olarak nelerle ilgilenirdin? E-sporcu olmasaydım şu an muhtemelen bir IT firmasında web design ve programcı olarak çalışıyor olurdum. Orada yükseliyor olurdum vesaire yani yapabiliyorsam. Bu yani. Yayıncı olurdum. Hobi olarak da hikayeli oyunlar oynardım. Yani yayın yapardım. Ticaretle uğraşabilirdim. CNC işle uğraşabilirdim. Ben İngilizce öğretmeni olmak istiyordum spora girmeden önce. Hobi olarak da birazcık amatör futbol geçmişim var. Bayağı amatör. Öyle. E-spor olmasaydı, hiç hayatım oyun girmemiş olsaydı muhtemelen futbolda ilerleyebilirdim. Çünkü hayatıma e-spor girdikten sonra futbol biraz geri plana düştü bende. 15 yaşlarda falan lisanslı futbol oynuyordum. Herhalde öyle olurdu ama çok fazla da iş yaptım yani ben bilmiyorum şu an. Tam emin değilim ama futbol diyeyim hadi. Bütün takım arkadaşlarını sadece 3 kelimeyle tanımlayabilir misin? Özgür'den başlayalım. Özgür saygı diyeyim ilk başta. Saygı, eğlenceli ve profesyonel. Bu üçü. Zantares, direkt ilk aklıma gelen kelime makina. Direkt Zantares'le alakalı. Çalışkanlık ve disiplin diyeyim ona da. Wikipedia, o da çok böyle makara diyeyim. Makarası güzel oluyor halinin. Yetenek. Bir de Wonderkid diyeceğim de artık büyüdü yani. Bir kelime daha bulmamız lazım ona. Ne olabilir? Haylaz olabilir evet. Biraz serseri.
kaç kişi kaldı? Samet kaldı. Samet'ten de emedim. Samet herhalde herkes bunu söylemiştir. Ankaralı. Samet deyince aklıma bir de direkt eğim geliyor. Direkt öyle ön plana çıkıyor bende. Bir de hype. Yani Türkçesini mi söylemek? Hype yani, anladın. Jer direkt ilk kelime çalışkan direkt. Çalışkan. Ona da Özgür'le aynı. Çok profesyonel diyebilirim. Bir de tez canlılık geliyor direkt aklıma. Tez canlı birisi yani. Tanımlayalım, sırayla başlayalım. Önce koçumuzdan başlayalım, Sezgin abi. Aramızda çok uzun zamandır bir ilişki var. Abi o yüzden saygı ve disiplin. Majer'e geçelim. En büyüklerden gidiyorum önce. Çalışkan, disiplinli ve iyi kalpli. Bir diğer büyüğümüz Can galiba. Disiplin, çalışkan, makine. Jota geliyor arkasından. Ankaralı. İyi kalpli ve çalışkan. Ali kalıyor. Afacan, akıllı ve iyi bir kardeş. Zantares, disiplin, keleş, Zantares pik. Özgür, Legolas, şakacı ve masum. Ali, iyi, dost ama aynı zamanda kötü. Jer, yaşlı, çalışkan, aynı zamanda da biraz fedakar. Biraz değil, fedakar direkt. Biraz yok. Fabre iyi birisi, severiz. Fabre abi. Saygı. Çalışkan diyeyim ya. Jer. Çalışkan. 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 İnatçı. Bir de ne diyebilirim? Yaşlı. Zantares. Disiplin. Rekabet. Ve eğim. Voksik. Profesyonellik. Saygı. Makara. Ankaralı. Ankaralı. Bu kadar ya Samet için. Abi, saygı. Saygı söylemiştim ama olsun, bir daha söyleyeyim. Başka ne söyleyebilirim Sezgin abi için? Yaşanmışlık. Çocukken hayranlık duyduğun, örnek aldığın biri var mıydı? Vardı. Biraz orada oturuyor Can abi. Yok, hayır. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yok. Yani direkt aklıma ilk Fatih Terim geliyor. Çocukken mektup yazmıştım ona. Çok ufakken, 8-9 yaşlarındayken falan. Bir de Atatürk geliyor aklıma, yani sürekli onun şeyleriyle büyüdük, yani hikayeleriyle, yaşanmışlıklarıyla aklıma Atatürk geliyor. Başka biri gelmiyor. Kariyerin boyunca yaşadığın en unutulmaz ve özel an hangisiydi? Kariyerim boyunca yaşadığım en unutulmaz, en özel an. Aslında çok başarılı olduğumuz anlar var ama ilk aklıma gelen Majör'e çıktığımız an. Bu şey vardı ya, hani Navi'ye elendiğimiz sahnede. Ona çıkış, Batman'la oynadığımız maç. Oradan sonra çok mutlu olmuştum. Bayağı üzerimden bir yük kalkmıştı. Herhalde şu an aklıma ilk o geldi. Belki daha yüksekleri vardır da aklıma gelen şu an bu. En unutulmaz, aslında daha unutulmaz şeyler vardır. Orada çok böyle mutlu olmuştum. Onu hatırlıyorum. En unutulmaz, en mutlu... Yine playoff yaptığımız Majör'de. Çok mutlu etmişti. Pro Lig finali çok mutlu etmişti. Yani finale çıkmak.
Pro Lig'de final oynamak çok mutlu etmişti ama final çok üzücü oldu falan. Böyle. ESL Pro Ligi kazanmam ve ESL Pro Ligi buradaki arkadaşlarımla, yani Samet harici, kaybettiğimiz an. İkisini de unutamıyorum. Hem kazanışı hem kaybediş. En çok üzen oldu beni. EPL'deki final çok beni aşırı üzmüştü yani. Bayağı uzun süre doğru düzgün kendime gelememiştim. Sevinç duydum. Bu son dönemlerdeki sürekli playoff'a çıkma işte aşamalarında olduğumuz için biraz böyle hani o benim bayağı hoşuma gidiyor. Kopenhag Major playoff'lara çıkış anımız. VP maçı. Hayatını ve seni bir birey olarak değiştiren, dönüm noktası dediğin bir an yaşadın mı? Yaşamadım ya, öyle bir anım yok. Kesin net diyebileceğim. Taşınmam. Köyden Ankara'ya taşındım. Dönüm noktası olarak dediğim bir an yaşadım. Bu da muhtemelen işte IT şirketinde stajımı gerçekleştirdikten sonra orada normalde işe girmem gerekiyordu. Ama hani dedim ki ben CS üzerinden kariyer yapmak istiyorum, e-spor üzerinden. Sonra kendi işte çalışma çabayla vesaire gelen takım teklifi Hellraisers'tan. Onlardan geldikten sonra, o teklifi kabul ettikten sonra bütün her şey değişti. Dönüm noktası orası yani. Ya bu takım başlangıcı herhalde ya. Bayağı zor bir dönemdi. Riskli bir işti. O yani başka bir şey yok. Bir an yaşadım aslında. Sektöre en son girişim. Yani koç olarak girişimde verdiğim karar benim için aslında dönüm noktası oldu. Yani bir iş yerinde çalışıyordum. Bir yerden teklif geldi. Önceki koçluk yaptığım yerden. O verdiğim karar, çünkü kabul etmeyebilirdim. Normal özel sektördeki işime devam edebilirdim. Böyle bir karar verdim. Şu an buradayım yani. O biraz dönüm noktası gibi oldu benim için. Sana birinin söylediği ve hala hatırlayıp hayatına uyguladığın, seni etkileyen bir söz var mı? Söz olarak direkt aklıma gelmiyor da vardır. Çok ilham aldığım çok insanlar vardır yani. Bana tecrübe katmış. Ama direkt şu an cümle halinde aklıma gelmiyor. Önceden düşünmem lazımdı bunu. Babamın dediği var. Ne yaparsan yap, en iyisini yap. Bir tane vardı ama uygulamıyorum. Çok etkilemişti, sözü hatırlamıyorum maalesef ya. Üzgünüm. Babamın bir sözü var. Bu hayatta her şeyi bir kere denemelisin. Ne senin için iyiyse, ne senin için kötüyse ona göre yapmaya devam etmelisin. Taraftarların tutkusu hakkında ne düşünüyorsun? Onlardan gelen geri bildirimler seni motive ediyor mu? Taraftardan gelen tabii ki bildirim beni mutlu ediyor. Bunlar bazen iyi olabiliyor, bazen kötü olabiliyor ama bu işin bir parçası. O yüzden hani destek mesajları da ya da kötü mesajlar da olsa sonuç olarak bizle ilgilendiklerini gösteriyor bu. Yani bizimle beraber bu duyguları yaşadıkları için hani onlara ayrıca teşekkür ederim yani bu konuda. Ya motive ettiği kadar üzüyor da. Ama şimdi taraftarlar bizden fazla kazanmak istiyorlar. Anlayabiliyorum. Zaman zaman toksikleşebiliyorlar. Zaman zaman bizden daha fazla sevinebiliyorlar. Anlayabiliyorum ama biraz daha toksik tayfaya söyleyeceğim bu söyleyeceklerimi. Yani biraz daha dikkat edersek yazdıklarımızda çok güzel olur. Çünkü ben etkilenmesem bile bazı takım arkadaşlarım etkileniyor olabilir. Bu kadar. Motive ediyor evet. Ama aynı zamanda da üzüyor bayağı. Arkadaşlar çünkü bayağı yani kötü arkadaşlar da var, çok iyi arkadaşlar da var. O yüzden yani o kadar yani. Teşekkürler, sağ olsunlar. Ediyor yani. Bazen böyle çok fazla işte mesajlar geliyor DM'den olsun, attığım tweet'in altında yorumlar olsun falan. Yani çok seviyorlar bizi yani. Hatta bazen o sevginin altında mahcup bile oluyorum yani hani fazla geliyor, anlatabiliyor muyum, ama çok sağ olsunlar yani, bu iyi hissettiriyor bana. Bazen kulağımızı da çekiyorlar ama o da bu işlerin cilvesi yani artık. Normal karşılıyorum. Motive ediyor. Teşekkür ederiz yani hepsine. Tabii ki yani taraftarların zaten bu komple sektör taraftarlar üzerine dayandığı için ve sağ olsun bizim de çok fazla taraftarımız var. Hepsini seviyoruz, teşekkür ediyoruz. E-sporcu olma yolunda karşılaştığın en büyük zorluk neydi? En büyük zorluk valla Türkiye şartları diyebilirim ya. Bilgisayar, internet, bunun gibi şeyler.
En büyük zorluk ya muhtemelen ilk başladığım dönemlerde yaşım da küçükken böyle her şeye erişimimin olmaması, yani işte masadır, bilgisayardır, mousepad'tir, mouse'dur. Hani biraz yaşam şartları da diye denebilir yani buna kısaca. Bir şeylerin eksik olmasından dolayı sürekli kendini eksik hissetmek. Yaşında küçükken insanlarla yarışa girememek. E, e, Türkiye şartları. E-sporcu olma yolunda karşılaştığım en büyük zorluk, şimdi benim e-sporculuğumun iki tarafı var. Bir bundan işte 15-20 yıl öncesi var. Bir de bu koçluk tarafı var. Çok eskiden, dediğim işte 15-20 yıl önce falan, çok imkanlarımız çok kısıtlıydı bizim. Yani işte internet problemi olsun, işte sponsor problemi, yurt dışına çok zor çıkıyorduk, turnuvalara bilmem ne falan. İmkanlar çok geriden geliyordu Türkiye. Bunlar çok zordu. Ama şu anki zamanda, ki hala yeterli değil bence, ama eskisinden çok daha iyi yani şu anda. Karşılaştığım en büyük zorluk. Zorluk yok ya. Öyle bir şey olmadı ki hiç yani. Bu seviyede disiplinini ve zihinsel gücünü korumana yardımcı olan şey nedir? Bilmiyorum ki ya. Hiç düşünmedim yani böyle bir şey. Eşim yani. Eşimin çocuğumdur yani. Yani söylenen her şeye kulak asmamak ve kafana kulaklığı taktığında ki dünyaya girdiğinde geri kalan her şeyi düşünmemek ve unutmak. Yani yok saymak. Sevgilim. Yani kendi motivasyonum, bazen koruyamadığımız anlar oluyor ama kurduğum hayaller aklıma geliyor yani. Bunlar hedeflerim, yapmak istediğim şeyler, beni ayakta tutan şeyler tamamen bunlar yani. Disiplinli ve zihinsel gücümü. Başarı istiyorum. Başarı hırsı olabilir. Gizli bir yeteneğin var mı? İyi olduğun ama çok kişinin bilmediği bir şeyden bahseder misin? Bilardo. Yani gizli bir yeteneğim yok ama genel olarak böyle ne bileyim elle yapılan sporlar, bu dediğim masa tenisi olur, bilardo olur vesaire, bunlara hani böyle çok hızlı yatkınlık gösteriyorum. Yeni başlasam bile bowling'tir, tenistir, menistir. Aynı şekil oyun tarafından da FPS oyunlarının hepsine böyle adapte olma sürem çok kısa. Rastgele bir oyun yüklesem bile onu hemen çok hızlı bir şekilde öğrenip oynayabilirim. Birazcık da oyunların temel mantığından kaynaklı ama yani bu gizli bir yetenek olarak sayılacağını düşünmüyorum. Yok. Varmış gibi anladın değil mi? Bir söylemedim ya. Duydunuz mu? Yok öyle bir şey. Ben çok böyle gizli bir şeyim yok ya, benim her şeyim ortada yani. Herkes her şeyi biliyordur herhalde. Varsa da benim de haberim yok ya da yani. Geleneksel sporlara ilgin var mı? İlham aldığın bir sporcu olduysa ondan ne gibi özellikleri benimsedin? Geleneksel sponsor diyorum. Sporlardan ilham aldığım ilham aldığım sporcular var ama onlar geleneksel sporlar mı bilmiyorum. Mesela boks geleneksel bir spor mu? Mesela işte Muhammed Ali, Mike Tyson falan, bunlara çok araştırmışımdır yani, yaşamlarını falan. Çok ilham aldığım yerler var. Ama geleneksel spor derken aklıma şimdi güreş geldi. Güreşten kimseyi tanımam yani. Yok. Futbol seviyorum. Yani oradan da bireysel olarak şu an hani kişisel olarak her gün ya da işte arada sırada bile takip ettiğim öyle çok şey yok ama hani çok bir oyuncu yok ama Cristiano Ronaldo dedim. Onun kariyer çıkışı ve ne kadar çok çalışmasından kaynaklı, ne kadar kendini iyi bir hale getirmesinden kaynaklı kendisini söyleyebilirim ikinci sorduğuna da. Hiçbir sporu takip etmiyorum. Hayatındaki en büyük hedef nedir? Majörü kazanmak. Hayatımdaki en büyük güncel hedef bu oyunu, bu işi bırakmadan önce ya da hani bırakmak zorunda kalmadan önce bir major kupası almak. Arkasından da yani ev, araba, güzel bir yer, yaşam, anladın mı? O tarz şeyler. Ama onlar hani onlar sonraki, çok sonraki plan. Onlar hiç önceliği yok bile şu anda. Onlar önceliği majör. Günün birinde dünyanın en iyi oyuncusu olmak. Majörü kazanmak. Şu an. Aslında yaptığım işte en iyisi olmak yani. Ama çok zor olduğunu biliyorum. Ama aslında
Şu an en büyük hedef budur benim için yani. Diyelim ki en büyük hedefini yarın gerçekleştirdin. Sonrasında kendine yeni bir hedef koyar mıydın? Hayatın nasıl devam ederdi? Yani onu o zaman gelince düşünebiliriz de tekrar bir hedef tabii ki koyardım herhalde yani. Ama ne koyardım onu o zaman düşünürüm yani. Şu an öyle aklımda öyle bir şey yok. Zaten şu an koyduğum hedef çok zor yani. Onunla ilgilenmem lazım. Tekrar majör kazanmak. Yani gerçekleşeceği yıl güne bağlı. Yani dediğin gibi yarın olursa muhtemelen majörü kazandıktan sonra aynı şekilde üzerine koyarak devam etmek ve bütün turnuvaları domine etmek olur hedefim. Ortada kupa bırakmamak olur. Ha dersin ki bu 32-33 yaşında oldu ya da ne bileyim öyle bir yaşlarda gerçekleşti. O zaman da direkt zirvede bırakırım. Yeni kendime başka bir iş kurma olabilir bu, yatırım olabilir. Yani öyle hedeflerim olabilir. Kendi evimde, bahçemde yaşardım büyük ihtimal. Kendime yine hedef koyardım. Grand Slam kazanmaya çalışırdım. E-spor dünyasında inişler çıkışlar kaçınılmaz. Kaybettikten sonra yeniden motive olmanı ve güçlü bir şekilde geri dönmeni sağlayan şey nedir? Ya hayatım boyunca kaybettiğim için benlik şey olmuyor yani çok fazla böyle hani toparlamam gerekiyor kendime falan böyle şeyler demiyorum çünkü yani otomatik her şey bende artık yani. DM kasıyorum falan çalışıyorum kendi motivasyonu bu şekilde sağlıyorum. Her zaman kazanabileceğimi hissederek giriyorum oyuna. O yani sebepleri çok fazla oyun oynamam işte oyunu sevmemle alakalı falan. İnatçı bir insanım. Kafaya koyduğum zaman arkasından gidiyorum. O gün kötü hissetsem de, depresyon tarzı şeyler yaşıyor olsam da, moral ve motivasyonumu kaybetsem de uyuyup uyandıktan sonra böyle hani yani senin amacın bu, senin işte işin bu, senin hedefin bu diyebiliyorum kendime. Ben aslında kaybettikten sonra çok fazla motive olamıyorum bir süre. Zaman, sadece zaman yani. Zaman geçtikçe hafifliyor. Sevgilim. Kaybettikten sonra tekrar motive olmamı sağlayan şey yani geçmişte yaşamanın bir faydası olmuyor hiçbir zaman. Bu yani geçmişin geçmişte kalması gerekiyor. Kaybettiğim şeyin orada kalması gerekiyor. Tekrar devam etmem gerekiyor. Beni bu motive ediyor yani. Aktif kariyerin sona erdiğinde kendini nerede görüyorsun? E-sporun içinde kalmayı mı düşünüyorsun yoksa farklı bir yöne mi yöneleceksin? Yani aktif kariyerim bittiğinde e-sporun bir köşesinde olurum muhtemelen. Hani belki başka işlerde yapabilirim. Ama kıyısından köşesinden bir yerde olurum diye tahmin ediyorum yani. En kötü bir yayın açarım ne bileyim bir şeyler olur yani. Hani ben çünkü çok seyirci olarak da seviyorum bu işi. Yani sürekli maç izlerim falan bilmiyorum yani kalırım gibi geliyor. Ben e-sporun içerisinde kalacağımı düşünmüyorum. Ya chill bir şekilde yayıncı olabilirim ama CS ile ilgili değil. Yani hikayeli oyunlar falan oynarım. Vallahi e-sporda kalmayacağım kesin. Çok uçuyoruz ya, bana göre değil. E-spor içinde kalırım ama şu anlık yani kalır mıyım? Kalırım büyük ihtimal ama yayın mı yaparım yoksa bir takımla beraber mi çalışırım? Tırnaklanıyorum şu an. Çizildim. Bir takımla beraber mi çalışırım onu tam bilmiyorum şu an. Bizi her koşulda destekleyen tutkulu taraftarlarımıza söylemek istediğin özel bir şey var mı? Teşekkür ederim hepsine. Çok sağ olsunlar. Takip ediyorlar bizi işte destek veriyorlar. O kadar. Teşekkürler sağ olsunlar. Bizi her zaman destekledikleri için, her zaman galibiyetten sonra veya mağlubiyetten sonra mesaj gönderdikleri için, işte mağlubiyetten sonradan kastım işte olsun bir şansınız daha var, gelecek sefer yapacaksınız vesaire ya da bu turnuvayı kaybettik, elendik, diğerine çalışıp yaparsınız abi tarzı gibi mesajlar falan. Hani güzel hissettiriyor. O yüzden onlara teşekkür ederim. Onların desteği, yanımızda olduklarını bilmek bize bir güç veriyor ekstra. Destekleriniz için teşekkür ederim. Desteklemeye devam edin. Valla çok klasik olacak, klasiklerden olacak ama destekler için teşekkürler. Seviliyorsunuz yani, bu kadar. Çok teşekkür ederiz yani bizle beraber seviniyorlar, bizle beraber üzülüyorlar. Güçlerini hissediyoruz. Yani çok tutkular gerçekten hani bazen böyle çok şaşırdığım mesajlar, tepkiler falan görüyorum. Hani diyorum hakikaten adamlar bizi çok böyle abileri, kardeşleri gibi seviyorlar. O yüzden
Hani çok teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şeyim yok yani. Onları biz de mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hani bazen edemiyoruz mutlu. Zannetmesinler ki sadece onlar üzülüyor. Yani biz onlardan belki çok daha fazla yara alıyoruz ama her zaman yolumuza devam etmemiz lazım. Yani yapacak bir şey yok. Böyle. Hayvanlara merhamet göstermeyen insan iyi bir insan değildir demek istiyorum. Hayvanları sevin, sayın, sahiplenin. Onlar Yaradan'ın sessiz kullarıdır. Arkadaşlar hayvanları sevin. Sinirlendirmeyin. Hayvan sahiplenin. Hayvanlar candır. Kendine de bir tane var. İnşallah bir tane daha olacak zamanla. Bakalım kısmetse. Malumunuz yaz mevsimi geldi. Bence sokak hayvanları için hepimiz bilinçli davranmalıyız. Özellikle bu mevsim, her mevsimde aslında ama bu mevsimde biraz daha önemli. Yani kapılarımızın önüne bir kap su olabilir bu, ne bileyim mama olabilir. Bence bu konuda herkes bilinçlenirse dünya hayvanlar için çok daha yaşanılır bir yer olur. Can I take this also? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. 2 tane forma çekilişi yapılacak. Kanala abone olup, beğenip, like atıp yorum yapmayı unutmayın.